Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir poğaça tarifi hazırladım. Bu güzel tarif için ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı ılık suyu yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 1 paket instant mayayı da ekleyip spatula ile karıştırdım. Maya içerisinde çözüldükten sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 yumurtanın akını içerisine, sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Karıştırdım. Un ilavesi yaptım. Bir tatlı kaşığı tuzu da unun üzerine ekledim. İlk olarak spatula ile toparladım. Bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Toparlanan hamurdan spatulayı çıkardım. Elimle şöyle yoğurmaya başladım. Yumuşak, ele yapışan bir hamur yoğuralım. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum. Toplamda 5 su bardağı unu kullanmış oldum. Şöyle yumuşaklığını da göstereyim arkadaşlar. Ben toparlandıktan sonra ellerimi yıkadım. Yoğurmaya öyle devam ettim. Yapışmasını engellemek için. Sakın fazla un ilavesi yapmayalım. Evet, üzerine kapak veya temiz bir poşetle kapatalım. Daha sonra üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurum mayalandı. İlk olarak şöyle havasını alarak mayanın kokusunun çıkmasını sağlayalım. Çok yumuşak bir hamur, hemen ele yapışıyor arkadaşlar. Hemen tezgaha biraz un serpiştirip üzerine aldım. Şöyle elimle toparladım. 2 eşit bezeye böldüm. Hemen bezelerimi toparlıyorum. Bu güzel poğaçayı yaptığınızda tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Beni nereden izlediğinizde yorumlar kısmına belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sizin değerli vaktinizi ayırıp yaptığınız bir yorum benim için çok değerli. Evet, bezenin bir tanesi tabağın içerisine aldım. Üzerine temiz poşeti kapatarak kenara aldım. Hemen bir tanesine biraz un serpiştirip tezgahın altına ve hamurumun üzerine un serpiştirdim. Merdane ile açmaya başladım. Ters düz yaparak açarsak yapışmaları da önleriz. Açarken en fazla kenar kısımlara bastırmaya özen gösterelim. Hamurumu çok güzel bir şekilde açtım. Üzerine eritmiş olduğum 100 gram tereyağından fırça yardımıyla serpiştirerek sürdüm.
Videoda da gözüktüğü gibi kenar kısmını içe doğru katladım. Bu kısmına çok az bir yağ süreceğim. Diğer tarafta yağlı olduğu için bu kısmı da hemen onun üzerine kapattım. Biraz bu şekilde çekiştirdim. Daha sonra yağımı buraya da ekleyerek fırçayla sürdüm. Sonra hamuru yarıya kadar katladım. Diğer ucunu da onun üzerine katladım. Bu kenar kısımlarını da böyle elimle yapıştırdım arkadaşlar. Açarken zorluk çıkarmaması için. Ve bir tabağa koyup üzerine bir bez örttüm. 10 dakika dinlendikten sonra açma işlemine geçiyorum. Bu benim ilk hazırlamış olduğum beze. Ben bu bezemi açana kadar diğeri de dinlenmiş olacak. Açabildiğimiz kadar açalım. Her tarafın eşit kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Yuvarlak değil de kare olacak bir formda açtım. En son kenarlarına bir daha geçtim arkadaşlar. Kenarları kalın kalmasın diye elimle kontrol ettim en son. Rulo yapacağımız için ince olması gerekiyor. Şöyle son kez bir küçük dokunuşlar daha yaptım kenar kısımlarına. İç harcı için beyaz peynir kullandım. İstediğiniz iç harçlarıyla hazırlayabilirsiniz. Her tarafına güzelce gezdirdim. Uç kısmından rulo yapmaya başladım. Yaparken alttaki hamuru eşitleyerek yapalım arkadaşlar. Yanlardan çektirerek. Şöyle elimizle orta kısımda kenara doğru biraz çektirelim. Bütün her tarafa eşitleyelim.
Daha sonra 3 parmak genişliğinde bir kesme aparatıyla keselim. Kat kat gözüküyor araları şimdi. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin içerisine alalım. Evet, ikinci bezem de hazır. İnceliği de bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen gösteriyorum ucu da. Yine onun içerisine de peynir ekleyerek sarıyorum. Kenar kısımlarını da eşitledikten sonra orta kısmından biraz kenarlara doğru çektirerek her tarafın aynı olmasını sağlıyorum. Diğer bezemiz gibi 3 parmak genişliğinde kesiyoruz yine. Hemen yine tepsinin içerisine alıyorum. Biraz aralıklı koyalım ki arkadaşlar tepsi mayası yaparken yapışmasın. Üzerlerini de elimle bastırıp üzerini temiz bir bezle kapatıp 10 dakika tepsi mayası yaptırıyorum. Diğer kalanları da bu tepsiye aldım. Üzerini kapatıp bunu da tepsi mayasına bırakıyorum arkadaşlar. On dakikanın sonunda tepsi mayasını yaptırdım. Ayırmış olduğumuz bir yumurta sarısını güzelce çırptım. Üzerine sürüyorum. Üzerine ben biraz haşhaş serpiştirdim. İstediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişmeye gidiyoruz. Poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti. Üzerlerini örtüp diğer poğaçamı fırına veriyorum. Evet, diğer poğaçalarım da fırından çıktı arkadaşlar. Hemen onu şöyle kenara alıp üzerini kapatıyorum. İlk pişirdiğim poğaçadan şöyle bir tane bölüp göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, lezzeti de bir o kadar güzel. Bu güzel poğaça tarifini yapın, değerlendirin derim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.